Merhaba. Evet, Merastroloji Akademisi'nden astrolog, yaşam koçu Sayın Meral Yankın konuğumuz olacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Meral Hanım, neler konuşacağız bugün? Neler anlatacaksınız bize? Önce isterseniz biraz kendimden bahsedeyim. Lütfen. Tabii ki. Ben 9 Eylül işletme mezunuyum. Uzun süre finans sektöründe çalıştım. Çok yoğun biliyorsunuz finans sektörü. O süreçte bir sağlık sebebiyle ayrılmak durumunda kaldım. Bir es vermem gerekiyordu. Doktorumun da önerisi buydu. Çok ciddi sıkıntılı bir dönemdi benim için. O es verdiğim dönemde çocukluk yıllarımdan beri devam eden astroloji olan sevgimle, ilgimle baş başa kaldım. Çünkü üniversite bitince ister istemez iş hayatına atılıyorsunuz ve çok yoğun finans sektöründe çalıştığınız için öyle bir anınız yok size özel. İşte o es verdiğim dönemde çok sevdiğim bu ilme döndüm. Sonra tabii önce kendi haritam derken eğitimler başladı. Sonra derinleşmeler başladı. Arkasından artık profesyonel olarak bu işi yapıyorum. Artık ben de herkese ulaşıp dokunmak istiyorum. Yardımcı olmak istiyorum. Çünkü burada bu alemde aslında bizim uyanmamız gerekiyor. Uyanan ruh olmak çok önemli. Çok. Ve tam da uyanış dönemindeyiz değil Kesinlikle. mi? Kesinlikle o kadar haklısınız ki. Evet. Peki astrolojinin hangi dallarıyla ilgileniyorsunuz? Astrolojinin bütün dallarını çok seviyorum. Hepsiyle çok ilgiliyim ama çok kapsamlı ilişkiler astrolojisi eğitimim var. İlişkiler danışmanlığı veriyorum. Bu konuda eğitici videolar çekiyorum. Doğum haritası analizi veriyorum. Danışmanlığı veriyorum. Tüm hemen hemen hepsiyle ilgili danışmanlıklar ve eğitimler vermeye çalışıyorum. Okült astroloji de dahil. Peki astroloji ilişkileri nasıl etkiliyor? Evet, en önemli konulardan biri. Hayatımızda... Plitonlar çarptıkça Sormayın. Şimdi astroloji aslında baktığımız zaman yani ilişkiyi öncelikle kadın erkek düşünmeyeceğiz. Hayatımızın her alanında bizim için ilişkiler çok önemli. Ailemizden çocuklarımız, iş hayatımız. Tüm bu ilişkileri yöneten bizim haritamızda bazı pozisyonlar var. Çok teknik kollara girmeyeceğim. Bu pozisyonlar zaten doğum haritamızda bellidir. Ve o süreçte örneğin sizin bir ilişki sınavınız varsa zaten sırf evlilik değil iş hayatınızdaki ilişkilerinizde de sorun yaşamış olacaksınız. Var. Aynen. Var. Yani bunu tek düşünmemek gerekiyor ya da tek açıdan bakmamak gerekiyor. O yüzden yukarıda ne varsa aşağıda biz yaşadığımıza göre en basit doğum haritası danışmanlığında hangi konularda sınanacağınız, hangi konularda tekamül şartı olduğunu öğrenmek bile bu konuda bize yardımcı oluyor. Özellikle kişiler ilişkilere gereken önemi vermiyor. Çok ilişkiler emek isteyen bir konu aslında. Yani çocuğunuzla bile ilişkinizde bir emek harcamanız gerekiyor. Çok önemsenen bir konu değil ve çok sorunlar o nedenle bu konuda. Benim önerim astroloji ilminden yararlanmak ilişkilerdeki sorunlarla alakalı olarak. Evet. Peki çıkmaza giren bir ilişkide astroloji bize fayda sağlar mı? Yol gösterici olur mu? Şimdi şöyle söyleyebilirim. Öncelikle daha önceden danışmanlık almış olan ya da yıllık öngörüsüne sahip olan bir harita sahibi kişisi bilir en azından işte o yıl hangi aylarda ya da hangi yıllar arasında ilişkisiyle ilgili test edilecek, sorun yaşayacak, zorluk yaşayacak ya da hangi günlerde. Bu bilgiye sahip olduğu için zaten ilişkisini yönetmesi daha kolay olacak. Ne bileyim hani bir sorun varsa üstüne ne zaman o sorunun gitmesi gerektiğini, o sorun ya da o konunun ne zaman açılması gerektiği konusunda kişi daha bilinçli olduğu için o enerjiyi, gökyüzü enerjisini kullanabilecek. Onun haricinde gerçekten çok büyük sorunlu danışmanlıklarım da oldu. Hatta boşanma aşamasına gelenler oldu. Bu konuda da yine kurtardığımız pek çok evlilik de oldu zaten. Bunlar hep çok güzel şeyler. Bir kere bakın karmik evlilikler olabiliyor. Zaten karmik evlilikler hiç kolay değildir, gül bahçesi değildir, sınavları olan, çok ağır tekamülleri olan evliliklerdir. Siz karşınızdakine bunları anlattığınız zaman işte neden, hangi konularda sorun yaşıyorsunuz, nasıl bunları aşabilirsin, o gezegen enerjisini nasıl olumlu kullanabilirsin gibi bu teknikleri verdiğiniz zaman ya da işte ne bileyim o ağır transit hangi sürelerde sizi etkileyecek dediğiniz zaman daha farklı bakıyor çift evliliğine. Çünkü önünü görmeden yaşıyor evliliğini ya da bireysel hayatını. Ama astroloji bize kılavuzluk yapıyor her konuda. Peki bulunduğumuz coğrafya ilişkiler konusunda bizi etkiliyor mu?
Kesinlikle etkiliyor. Bireysel haritalarımızda etkiliyor, ilişkilerimizde etkiliyor. Örneğin bir çift İstanbul'da evlendi. Sonra Ankara'ya tayinleri çıktı. Şimdi İstanbul'daki enerjideki çiftin haritası Ankara'da daha farklı çalışıyor. Çünkü bu sefer gökyüzündeki bizim haritalarımızdaki gezegen iz düşümleri, yeryüzüne olan iz düşümlerin enerjisi de çalışıyor. Yani İstanbul'daki o iz düşüm enerjisi farklı şekilde ve Ankara'daki çiftin kompozit harita diyoruz biz. Onların oradaki iz düşümü farklı enerjide çalışmış oluyor. Günlük hayatımızı etkiliyor mu astroloji? Kesinlikle astrolojinin zaten hayatımızda, yani doğduğumuz andan itibaren, hatta öldükten sonra da haritalarımız çalışıyor. Her alanda bizi etkiliyor. Örneğin bir Merkür gerilemesinde biz bazen astrologlar yorumlar yapıyoruz. Bir dizi başlıyor ve Merkür gerilemesinde başlayan bir dizi için örneğin biz hani bu gitmez, kalkar diyoruz. Enteresan. Yani atılan her adımda gökyüzü kalitesi bizim için çok önemli. Yeni adımlarda, bitişlerde. Evet. Bunlara ben de çok dikkat eder olmaya Harika. başladım. İşte küçük bir operasyon ya da ne bileyim Kesinlikle. bir şeye bir imza atacaksam, bir başlangıç yapacaksam çok dikkat eder olmaya güzel. başladım. Etkiliyor çünkü, Kesinlikle. hakikaten etkiliyor. Çok büyük hayallerle başlıyorsunuz bir şeye ama bir anda yerle bir Evet, oluyor. Hayalleriniz de yıkılıyor. Evet. İşte geleceğe karşı umutlarınız Evet. kırılıyor. O yüzden söylemiş olduğunuz çok doğru. Merkür gerileme artık ne olursa. Maalesef her yıl var. Bunun için yapacak bir şey yok. Bir de şöyle bir şey var Sema Hanım. Sizin söylediğiniz o kadar doğru ki. Yani gökyüzünü kılavuz alıp neden doğru zamanda doğru yerde o işi yapmayayım ki yani? Bu fırsatı bana vermişler. Evet, evet, evet. Bu aralar ufak da olsa bir göz operasyonu geçirmek durumundaydım. Geçmiş olsun. İşte konuklarımızla konuştukça dediler ki gerek estetik olsun, gerekse küçük ya da büyük bir operasyon için uygun dönemde değiliz dediler. Ekim'in 22'sini bekleyin dediler. Dikkate aldım, vallahi durdurdum. Olmuyor. Aynen, aynen. En doğrusu. Böyle ilaçlarla idare edeceğiz şimdilik. Çünkü bunun sonucunda herhangi bir fayda alamamak da var. Kesinlikle. Ya da ne bileyim çok daha kötü de olabilir. Çok komplikasyonlar olabilir. Yani pek çok senaryo konuşabiliriz. Değil mi? Tekrarlanan bir operasyon olabilir, doktor bir şey görmemiş olabilir, oradan bir şey eksik yapılmış olabilir. Çok şey var yani. Ekim'in 22'sini bekliyoruz. Öyleyse. Doğru mu? 2022 de çok iyi bir yıl olmayacak ama. Maalesef yani biz bunları bilerek yaşayacağız Sema Hanım. Sizin de söylediğiniz gibi yani biz uyanış dönemindeyiz zaten. Hele Türkiye için zaten 2023, bakın 1923, 2023 aynı enerjiler devrede. Biz şu an 1921 enerjisindeyiz yani, değil mi? Sancı. Aynen, Sancı var. aynen dediğiniz gibi bir ciddi bir sancı var, bir dönüşüm var, bir yeniden diriliş var. Yani bunun artık dönemini yaşadığımız için her konuda, yani maddi manevi her konuda Türk halkı bunu yaşıyor, bunu deneyimliyor ama güçlü bir şekilde çıkacak. Bunda sorun yok. Ama tabii bu hani güçlü şekilde çıkabilmek için önce diplerde olunuyor ya. O süreci deneyimliyoruz. Deneyimleyelim. Deneyimleyelim. Böyle ruhumuz böyle tekamül edecek ve biz akrep ülkesiyiz. Unutmayalım. Akrep her zaman küllerinden yeniden doğma enerjisinde. Bunu da Türk halkı deneyimliyor. Evet. Şimdi ülke akrep, Evet. şahıs akrep, sürün de sürün. Yok öyle düşünmeyin. Akrep olmanın çok çok faydaları var. Progres haritada da ben de akrep oldum. Yükselen akrep oldum. Normalde yükselen teraziyim. Akrepler farkındalıklıdır. Derin konulara inebilir. Derin ilimleri sever. Yani akrep olmazsa pek çok şeyi anlayamazdık, derinliği olan şeyleri. Hani bu açıdan bakmak lazım. Akrep şu an Satürn'ün onlardan istediklerini yerine getirdikten sonra bir sıkıntılı dönem yok. Yani sorumluluk sahibi olacak. Hayata daha gerçekçi bakacak. Hepsi bu. O dönemden geçiyoruz. Ki Evet. Türkiye'de öyle zaten. Evet. Ama Satürn de yani bir 10 yıldır bu akrepleri bırakmadı peşini yakasını. Ne olacak böyle? Tam 10 yıl demeyelim. şu an şu şekil oldu. Kovadan kare verdiği için Satürn akrebi zorluyor. Onun dışında bir sıkıntı yok. Yani bu 2023 itibariyle zaten geçmiş olacak. Ama dediğim gibi çok ciddi uyanış dönemleri bunlar. Evet.
bu farkındalığı edineceğiz. Ya edineceğiz ya edineceğiz. Buraya geldiysek bunu ediniyoruz. Başka yolu Ediniyoruz. yok. Yok. Peki gezegenlerin etkileri saatlik olarak değişir mi? Tabii ki değişiyor. Gezegenden gezegene fark ediyor. Örneğin bir ay günde, pardon 2,5 günde bir burç değiştiriyor. Örneğin yengeç burçları biraz gelgitli bir burçlar oluyorlar. Şöyle ki, örneğin Akrep burcunda 2,5 pardon Koç burcunda 2,5 ay kalan ay, Yengeç burcunun yöneticisi çünkü ay, kişiyi çok hareketli, aktif yapıyor. 2,5 gün sonra ay boğaya geçiyor. Bu sefer yengecin iştahı açılıyor, yemeğe düşüyor falan. Yani oradaki o 2,5 gün etki bile bizi iç dünyamızda, duygusal dünyamızda etkiliyor. Bu arada biz yengeç olmayabiliriz ama yengeç haritamızda hangi evdeyse o ev o şekil etkileniyor. Evet. Evet, evet. Peki siz astroloji konusunda ne gibi hizmetler veriyorsunuz? Ben ilişki danışmanlığı veriyorum. Doğum haritası analizleri yapıyorum. Dediğim gibi pek çok danışmanlık veriyorum. Okült astrolojiyle ilgili danışmanlıklar veriyorum. Mümkün olduğunca danışmanlıklarımı da online yapmak istiyorum, yapmaya çalışıyorum. Çünkü danışanların hani tekrar dinleme fırsatları olsun. Çok çok önemli danışmanlıklar. Danışmanlıklar aslında insanların çoğu bunun farkında değil. Yaşam kalitemizi arttırmak için aldığımız danışmanlıklar. Evet. Eğitim veriyor musunuz? Evet, eğitim veriyorum. Çok severek veriyorum hem de. Bir yay burcuyum. Eğitim almayı da vermeyi de seviyorum ve kendimi astroloji ilmine adamaktan da çok mutluyum. Kuzey ay düğümüm Kova'da olduğu için kolektife hizmet benim için esas. Haritam bu şekilde çalışıyor. Çok kapsamlı ilişkiler astrolojisi eğitimim var. Onun dışında coğrafya astroloji, seçim astrolojisi, dünya astrolojisi gibi dallardan da eğitimler veriyorum ve tabii ki klasik astrolojide temel ve ileri seviye eğitimlerim var. Peki eğitim içerikleriniz yani modüller ne kadar sürüyor eğitim? Eğitimlerimiz değişiyor. Örneğin ilişkiler astrolojisi 16 hafta, coğrafya astrolojisi 6 hafta, temel seviye 6 hafta, ileri seviye 9 pardon temel seviye 6 ay, ileri seviye 9 ay, yani değişiyor eğitimin içeriğine göre. İçeriğine göre Tabii. değişiyor. Peki bu yakınlarda eğitimleriniz var mı? Tabii ki var. Instagram'da bana ulaşabilirler. Oradaki sayfamda paylaştığım eğitimler var. Bu arada YouTube kanalımda astroloji severler için ve artık öğrencisi olanlar için bu ilmin pek çok eğitici videolar çekmeye çalışıyorum. Çünkü insanın hani danışmanlık seviyesinde bu eğitimi alması da kendi haritasına hakim olacak seviyede bu işi bilmesi o kadar kıymetli ki. Hani gökyüzünde şu an ne var ve benim haritamda nasıl etki var? Bunu bilmek çok kıymetli. Ben herhalde her gün o haritayı açarım. Haftalık açsanız yeterli. Çünkü o kadar şeyi bilmiş oluyorsunuz zaten. O gökyüzünde gezegenin nereye gittiğini kestiriyorsunuz artık. O oturmuş oluyor kafanızda. Yani haftalık açmanız yeterli. Bu arada şu da unutulmasın. Gezegenlerden korkmuyoruz. Gezegenler sadece enerjisel olarak bizi etkiliyor. Aslında onları yöneten biziz. Yaradan bu sistemi bize vermiş. Biz onları yönetiyoruz. Bizim kararlarımızla. Haritalar, doğum haritalarımız Sema Hanım bir külli iradedir. Yaradanın kadersel iradesidir. İçerisinde verdiğimiz kararlar da bizim cüz'i irademizdir. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür katılımınız ederim. için. Tekrar hoş geldiniz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, Sayın Meral Yankın konuğumuz oldu. Hoşça kalın.